you the bus. Never nothing when it's real, yeah it does. I'm flying above. No bluff in the world and keep it cold, yeah, I'll be saying something. Simply what you gotta go. Can you feel the rush? So let's go. Feel the rush, adrenaline running through us. Havada mıyız? Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Sayın Bölüm Başkanları, Sayın Öğretim Elemanları, Sayın değerli konuklar, değerli mezunlarımız, kıymetli aileleri ve basınımızın güzide temsilcileri. 2021-2022 akademik yılı Bahar Dönemi İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne hoş geldiniz. Dean, head of departments, valued faculty members, honorable guests, our beloved graduates and members of the press. Welcome to the Faculty of Communication 2021-2022 academic year spring term graduation ceremony. Sizleri Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türklerinin lideri Doktor Fazıl Küçük, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Tayyip Denktaş ve aziz şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nın okumasına davet ediyorum. Before we begin our ceremony, let us pause for a minute of silence in honor of Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Tayyip Denktaş, and all martyrs who lost their lives for others to live in prosperity. This will be followed by the Turkish national anthem. Evet, heyecanla beklenen anlar yaklaşırken bugün belleklerimize eklenecek güzel anılara bir yenisini katıyoruz. 1990 yılında Lefkoşa'da dünyaya geldi. Piyano eğitimine 10 yaşında özel dersler alarak başladı. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı sınavlarını birincilikle kazanarak bu okulda Profesör Sevda Kartal ile çalışmaya başladı. Kısa sürede üstün öğrenme ve çalışma yeteneği fark edilmesi üzerine harika çocuk ünvanı aldı ve üstün yetenekli çocukların devlet tarafından yetiştirilmesi yasası kapsamına alınarak eğitim hayatı boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti İmahiyelerinde yetiştirildi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Profesör Kamran Güldürü ve Profesör Ersin Olay, Manchester Chidams School of Music'te, Murray McLaren ve Londra'da Royal College of Music'te
Kevin Renner gibi ünlü piyanist ve pedagoglarla çalıştı. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyada birçok ülkede konserler vererek bayrağımızı dalgalandıran sevgili Ezel Öktel'i sahneye davet ediyorum. O yüksek alkışlarınızla. As the moments we've all been waiting for is fast approaching, we'll now leave you with a piano recital to top this unforgettable day with a wonderful performance by world-renowned Esther Öktem. Please put your hands together for him as he joins us on stage.
Evet, alkışlarınızla sevgili öğretmeni uğurluyoruz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Thank you, Mr. Rector, for that wonderful performance. We will now leave you with a video screening, remembering that in line with the founding rector, Dr. Swakir's vision for over 40 years, Nearest University has been graduating students who can write their own story while being provided with continental standards of living on a whole life. Kurucu rektörümüz Sayın Doktor Saat Gürsel hocamızın şiar edildiğimiz ifadeleriyle 40 yıl aşkın sürede ülkesine ve toplumuna kendi hikayesini yazdırabilecek öğrenci yetiştiren, adada kıtalı bir yaşam standartları sağlayan Yakın Üniversitemizi bir kez daha yakından tanıtacak video ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Hayatınızda hiç eğer olmasaydı nasıl olur? Siz de şöyle sorun. Eğer ki hayatımızda hiç eğer olmasaydı nasıl olurdu? Size şöyle söyleyeyim. Her şey daha az parlak, daha az yeşil olurdu ve daha az parlak yeşil. Çünkü eğerler ormanların derinliklerinde tek bir kibritle derinlerin kıvılcımını ateşler. Eğerler Nobel ve Guggenheim'ın aklına takılır ve o kodu bu kodu çözerler. Eğerlerle içinizden haykırmak gelir. Eğerler bariyerleri kırarlar. Asla yalnız yürümezler ve aşırı bulaşıcıdırlar. Eğerler aşikardır ve son anda golü atarlar. Eğerler günü umursamazlar. Robotlarla bile konuşabilirler. Karşı takım soluklanırken oynamaya durmadan devam ederler. Sadece basit bir kelime, öyle mi? Hayır. Eğerler asla uyumazlar. Hep daha fazla çaba gösterirler. Eğerler bakar, araştırır ve en beklenmedik zamanda ortaya çıkarlar. Eğerler klonlanarak çoğalırlar. Acaba gerçekten yapabilir misin? Yaptın bile. Eğerler aklınıza girmeye çalışan güler yüzlü şakacılardır. Eğerler kapıları açarlar. Asla kaybetmeyeceklerini bilirler. Ve biraz gün ışığına her zaman hazırdırlar. Her şey bir eğerle başlar. Çünkü eğerler ne zamana dönüşür, ne zamanlarsa şimdi. Ve şimdi nasıla dönüşür. Nasılsa asıl. Eğerler bakış açınızı değiştirir. Reklamlarda gördükten sonra Yakın Üniversitesi'ni araştırmaya başladım ve uygulama alanlarına ve derslerinden etkilendiğim için buraya gelmeye karar verdim. Fakültemizin en büyük özelliği teorik olarak aldığımız bilgiler hocalarımızın bize kattıkları, ayrıca pratik olarak da tecrübe kazanabiliyoruz. Özellikle İletişim Fakültesi için radyo, televizyon ve haber merkezi günlerle kendimizi geliştirdiğimizde büyük bir olanak sağlıyor. Ben kanalda stajyer öğrenci olarak çalışıyorum. Ve burada geldiğimde biliyorum, bilgi birikimi alıyorum, öğreniyorum. Kamera çekimleri, ışık, ses, hepsini öğrenebiliyoruz. Birçok yeşil alanın olması, kafeteryaların olması veya öğrencilerin vakit geçirebileceği birçok alanın olması Türkiye'deki kampüsler oranla büyük bir avantaj sağlıyor. Yeni teknolojiden haberdar olmak istiyorsanız Yakın ve İletişim Fakültesi'ne hepinize bekliyoruz. Evet, programımız devam ediyor ve İletişim Fakültesi Dekanlığı adına açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Dekan Yardımcımız Sayın Doçent Doktor Ayhan Doğu'yu kürsüye davet ediyor. Associate Professor Dr. Ayhan Doğu to make the opening speech of the Faculty of Communication 2021-2022 academic year spring term graduation ceremony.
Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Bölüm Başkanlarım, Sayın Öğretim Elemanlarım, sevgili mezunlarımız ve kıymetli aileler, kıymetli konuklarımız. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-2022 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime Yakın Doğu sanatçılarımızın tarihe not düştüğü şu sözle başlamak isterim. Kuşun bir kanadı bilim ise bir kanadı sanattır. Yakın Doğu'da her iki kanat da var. Öyleyse Yakın Doğu'da hayat var. Bu anlamlı sözün biraz derinine inecek olursak, Yakın Doğu Üniversitemizin bilimsel ve sanatsal başarılarının bir bütün olarak nedenli ileri noktalara ulaştığını görüyoruz. Öyle bir üniversite ki, dünyada eğitim kalitesinde 7. sırada yer alan, Avrupa'nın ilk 250 üniversitesi arasına girmiş, dünyadaki 9. büyük müzeyi inşa etmekte olan, kütüphaneleriyle dünyada ilk 5 arasında yer alan, kampüsünde araba üreten bir üniversite, Yakın Doğu Üniversitemiz. İletişim Fakültemize değinmeden önce ifade etmek isterim ki, ülkemizde böylesi imkanlar için en büyük teşekkürümüz, başta kurucu rektörümüz ve Yakın Doğu oluşumumuzun kurucusu Sayın Doktor Saat Günsel hocamıza ve Yakın Doğu Üniversitesi ile yine Yakın Doğu oluşumunun mütevelli başkanımız Sayın Profesör Doktor İrfan Saat Günsel hocamız olmak üzere muhterem Günsel ailesidir. Bu sınırlı vakitte aktarmaya çalıştığım Yakın Doğu ruhunu taşıyan örneklerden sonra Yakın Doğu oluşumumuzun her yanında olduğu gibi aynı birlik, bütünlük ve dinamizm temellerinde yer alan bugün mezuniyet törenini gerçekleştirdiğimiz İletişim Fakültemize değinmekte sıra. İletişim Fakültemiz en nitelikli, en verimli sonuçların alındığı ve alınacağı eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri, araştırmalar, bilimsel yayınlar ve daha pek çok çalışmasıyla Yakın Doğu TV, Yakın Doğu FM, üniversite gazetemiz, bilgisayar laboratuvarlarımız, görsel tasarım laboratuvarımız, engelsiz eğitim ve sinema merkezimiz ve sergi salonumuzun da bünyesinde yer aldığı 5 katlı iletişim kompleksimizde nitelikli akademik kadrosuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. İletişim deyince pek tabii insanlar arasında bilgi, duygu, düşünce paylaşımıdır aslında iletişim. Tıpkı hava ve su gibi insanın temel gereksinimlerinden biridir. Biz insanlar biyolojik olduğumuz kadar takdir ederseniz ki sosyal de varlıklarız. Ne gelip beni hayatta bir kişi anladı, o da yanlış anladı ifadesinden de anlaşılabileceği üzere anlatmak ve anlaşılmak ihtiyacı içerisindeyiz. Bu minvalde bireyin iletişim kurduğu birimler ailedir, okuldur, iştir, arkadaştır, eştir, kurumlardır, hatta devlettir. Bu nedenledir ki her birimle farklı iletişimler kurmak, bu iletişimleri dengede tutmak, anlaşılabilir, algılanabilir olmak, kişinin bireysel, ruhsal ve sosyal konumunu belirleyen gerekliliktir. Bu genel ifadelerin işaret ettiği üzere iletişim aslında hayatın ta kendisidir. Ve bizleri mutluluğa eriştiren yegane araçtır ve en önemli araçtır. Değerli yeni mezun iletişimcilerimiz, sizleri en nitelikli şekilde hayata hazırlayabilmek için her sene olduğu gibi bu senede fakültemizde bir arada paneller, söyleşiler, sempozyumlar, gösterimler gibi pek çok akademik ve sanatsal etkinlikler düzenledik. Fakültesinde de dergi ve kitap yayını yapan, uluslararası yayınlar da gerçekleştiren akademisyenlerin öğrencileri oldunuz. Birlikte kısa filmler, belgeseller hazırladınız. Bu minvalde sizler üzerinde emekleri bulunan değerli akademik kadromuzu da içtenlikle kutlar, emekleri için teşekkür ederim. Bugün İletişim Fakültemizin gazetecilik, radyo, televizyon ve sinema, görsel iletişim tasarımı, halkla ilişkiler ve tanıtım, saç bakım ve güzellik hizmetleri bölümlerinden mezun olacak değerli mezunlarımız. Bazılarınız profesyonel hayata adım atacak, bazılarınız akademik yolda lisansüstü çalışmalara başlayacak. Her bir aile güzel hedeflere doğru adım atacağımız bugün de bir kez daha yinelemek isterim ve gönülden inanıyorum ki sizler çalışarak ve çok emek vererek edindiğiniz mezuniyet başarınızı meslek hayatlarınızda da etik ilkelere uygun davranan, gelişim ve yenilikleri takip eden ve nice başarılara imza atacak iletişimciler olarak taşlandıracaksınız. Değerli aileler, eğitim süreçleri boyunca bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızın başarıları ile ne kadar gurur duysanız azdır. Sizleri de özveriniz ve desteklerinizle bu başarıya ulaşmış çocuklarınız adına bir kez daha kutluyorum. Ve Büyük Yakın Doğu ailemizin artık mezun üyeleri.
Burada her daim bir aileniz olacak. Her adımınızda bu güzel aileyi temsil edeceksiniz ve bizler de tıpkı bugün olduğu gibi her zaman sizlerle gurur duyacağız. Sizleri bir kez daha gönülden kutluyorum. Yolunuz açık ve aydınlık olsun değerli mezunlarımız. And a few words for international graduates. Dear Vice Rector, dear Head of Departments, dear academic staff, dear graduates and families, and dear guests. Welcome to the nearest University Faculty of Communication 2021 and 2022 fall semester graduation ceremony. I would like to, spring semester, sorry. I would like to start my speech with words of nearest artists. One wing of a bird is science and one wing is art. The nearest university has both wings, so there is life in nearest university. These meaningful words show us how far the scientific and artistic achievements of our nearest university have reached us at all. Nearest University is such a university that is ranked as 7th university in the world in terms of education quality, in the first 250 of the Europe. It is building 9th biggest museum in the world. It is at the first 5 in terms of libraries, and it is such a university that manufactures cars within the boundaries of the campus. Our greatest thanks go to the founding rector and founder of our nearest enterprises, Dr. Suat himself, and our chairman of Board of Trustees of Nearest University and Nearest Enterprises, Professor Dr. İrfan Suat himself, and all himself family. In this limited time, I try to talk about examples that carry the spirit of Nearest University. Now I would like to tell you about Faculty of Communication, which is one of the parts of the same unity, integrity, and dynamism, where we came together for the graduation ceremony today. Faculty of Communication keeps its activities, such as the most qualified and most productive trainings, social responsibility projects, resources, scientific publications, and many more within the building that have nearest university television, nearest radio, nearest university newspaper, computer laboratories, visual design laboratories, barrier-free cinema and activity center, and art gallery. In fact, communication is the sharing of information, feelings, and thoughts between people. Communicating is one of the basic human needs, like air and water. Humans are a social being as well as biological entity. As it is understood from Hegel's speech, only one man ever understood me, and he didn't understand. We need to express ourselves and being understood. In this respect, individuals have relations with families, schools, works, friends, partners, institutions, and governments. That's why communicate with each unit in different ways and balance it. Being understandable, perceptible are the requirements which determine individuals' spiritual and social status. As this general expression indicates, communication is actually life itself. It is the most important tool that brings us happiness. Dear recent graduates, in order to prepare you for life in the most qualified way, we organize many academic and artistic events such as panels, talks, symposiums, and screening together at our faculty throughout the year. Besides, we have become the student of academics who publish journals and books in their fields. You have prepared short films and documentaries together. In this regard, I sincerely congratulate our esteemed academic staff for their efforts and contributions. Dear graduates who are going to graduate today from Department of Journalism, Department of Radio, Television and Cinema, Department of Visual Communication, Department of Public Relations and Advertising of our faculty. Some of you going to forward in professional life and some of you will continue academic life. Today, each are going to step forward. I believe that each of you will make a step toward different beautiful goals, and I sincerely believe that you will achieve many successes, act in accordance with ethical principles, follow the developments and innovation. Dear families, it is hard to evaluate how much you're proud of your success of children today. Whom you support them throughout their education process. I sincerely congratulate you too because of the children who have achieved this success with your dedication and support. Graduates of our great nearest family,
You will always have a family here. You will represent this beautiful family in your every step, and we will be proud of you just like that. I congratulate you once again, and I wish you all the success, happiness, and joy in life. Thank you. Konuşmalarıyla görüşürüz. Sayın Detay Yardımcı'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Kurt'u kürsüye davet ediyor. We would like to invite our Vice Rector, Professor Dr. Mustafa Kurt, to present. I'll start my speech by addressing the international students first. Dear graduates, dear parents, faculty members, and distinguished guests. It's a great honor for me to address you at the nearest University Spring 2002 graduation ceremony. Pragmatic changes indicate that a new era is beginning. Our world's experience with COVID-19 has been equivalent to a pragmatic change. At the same time, this period has turned into an existential question about life, which has led to a reconsideration of the mediocrity and the elite. A similar essential questioning was experienced after the Second World War, when 65 million people died. People, after questioning who or what they live for, have come to a conclusion that existence must be at their center and axis. If life is going to end at any moment and uncontrollably, why shouldn't individuals shape their lives in line with their own ideals? Why shouldn't they turn to their wishes and loved ones, their vital needs and concerns? Why shouldn't nature be at the center of social benefit? Why not coexistence be realized taking into account the optimum benefits? This is the most important agenda of the age we live in. In other words, reshaping the existence within the framework of maximum benefit with the objectivity of the society and the subjectivity of the individual. As newly graduated communicators, your contribution to this process will always be invaluable. It is your primary duty to follow all kinds of positive and negative mental or physical actions for development of the welfare of the world within the framework of the education you have received here, to raise awareness about it and to ensure that it is internalized or erased from the memories. That's why you have to develop your intellectual capacity relentlessly. You should have superficial and then in-depth knowledge about each subject. Read a lot, research a lot, and evaluate yourself by the volume of what you don't know, not what you know. While reading the world, keep in mind that there are many different readings. Remember that difference, diversity, and otherness are riches. They are what make the life essentially meaningful. But beyond that, never deviate from the truth and honesty, and hold fast to the title of the guardian of the truth given to you. This is the essential meaning of your existence. I wish you to be at the center of the greatest achievements. May success, good health, and happiness always be with you. Thank you. Önce İngilizce seslendim mezunlara. Şimdi de benzer bir konuşmayı Türkçe yapacağım. Sevgili mezunlar, sayın veliler, öğretim elemanları ve değerli konuklar. Yakın Doğu Üniversitesi Bahar 2022 Mezuniyet Töreni'nde sizlere seslenmek benim için büyük bir onur. Paradigmatik değişimler yeni bir çağın başlamakta olduğunu gösteriyor. Dünyamızın COVID-19 ile geçirdiği deneyim ve yaşadıkları
paradigmatik bir değişime eşdeğer olmuştur. Bu süreç sıradanlıkla elitin yeniden gözden geçirilmesine neden olan yaşamla ilgili varoluşsal bir sorgulamaya dönüşmüştür aynı zamanda. Buna benzer bir varoluşsal sorgulama 65 milyon insanın öldüğü İkinci Dünya Savaşı sonrası da yaşanmıştır. İnsanlar kim ve ne için yaşadıklarını sorguladıktan sonra varoluşun kendi merkezlerinde ve eksenlerinde olması gerektiğini sonucuna varmışlar. Yaşam her an ve kontrolsüz bir şekilde son bulacaksa neden bireyler kendi idealleri doğrultusunda yaşamlarını şekillendirmesin? Neden istek ve sevdiklerine yönelmesin yaşamsal ihtiyaç ve kaygılar? Neden toplumsal refahın merkezine doğa olmasın? Neden birlikte var olan optimum yarar gözetilerek gerçekleşmesin? İşte yaşamakta olduğumuz çağın en önemli gündemi bu. Yani varoluşu toplumun nesnelliği, bireyin de öznelliğiyle uygun değer çerçevesinde yeniden şekillendirmek. Yeni mezun iletişimciler olarak sizlerin de bu sürece katkınız her zaman çok değerli olacak. Yer kürenin refahının gelişmesi yönündeki her türlü olumlu ve olumsuz, düşünsel veya fiziksel eğilimi burada aldığınız eğitim çerçevesinde takip etmek, buna ilişkin farkındalık yaratmak ve sonuçta içselleşmesini ya da hafızalardan silinmesini sağlamak görevlerinizin en önde gelenidir. Bu yüzden sahip olduğunuz entelektüel kapasitenizi yılmadan geliştirmek zorundasınız. Her konu hakkında önce yüzeysel, daha sonra derinlemesine bilgiye sahip olmalısınız. Çok okuyun, çok araştırın ve bildiklerinizle değil, bilmediklerinizin hacmiyle kendinizi değerlendirin. Dünyayı okurken farklı okumaların olabileceğini aklınızdan çıkarmayın hiçbir zaman. Farklılık, çeşitlilik ve başkalığın bir zenginlik olduğunu ve yaşam bunların esas olarak anlamlı kıldığını unutmayın. Ama bunların ötesinde doğrudan ve dürüstlükten hiçbir zaman sapmayın. Size verilen doğrunun koruyucusu ünvanına sıkı sıkı sarılın. Çünkü bu ünvan varoluşunuzun esas anlamıdır. En büyük başarıların merkezinde sizlerin olması dileğiyle saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Teşekkür ederim. Sayın Rektör Yardımcımıza konuşmalarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Thank our Vice Rector. Our ceremony will shortly continue with the presentation and diplomas, but first, with a big applause, I'd like to invite our faculty first, Miracle Koshioha Chizara of the Department of Journalism for her editorial office on behalf of the graduates from the English Medium programs and also to the Eğitimlerden yabancı dil eğitim veren programlarımızdan mezunlarımız adına buluşmasını gerçekleştirmek üzere gazetecilik bölümü mezunumuz ve fakülte birincimiz Miracle Koşar'ı kürsüye davet ediyoruz. The Vice Rector, faculty board members, ladies and gentlemen, but most importantly, dear fellow conquerors, the graduating class of 2022, good afternoon. I stand here today not just as the one student in the faculty that has maintained a 4.0 streak and tagged best graduating student, which I am extremely grateful for. But much more than that, I stand here today as a representative of our hurdles, our sweat, and deservedly so, our victories today. 4 years ago, we opened this new chapter of our lives. Do you remember how blank and uncertain those pages were? Now, 4 years later, we are seated here, writing the last line of this chapter of our lives. Well, just like every one of us, I too have my own unique story to tell. Before I came to Northern Cyprus, my father, he prayed for me, and he left me with these few words that became my strong resolve to do anything that I had to do in Northern Cyprus. Metaphorically speaking, he said, "Miracle,
There are goals in Near East University, but only those who persevere and dig to the very end will find it. This translates to the best things of life are left for only those who persevere to the very end. And trust me when I say this girl right here, I was ready to run with that mindset. However, in my second semester, I met this guy whose few words challenged the words of my father. He said, Miracle, listen, you see all this good girl, all these good student vibes that you're given, it's just because you're a new student. Just give yourself 2 years and you will change. In that moment, ladies and gentlemen, those 3 words, you will change, felt like something that I should avoid. Maybe, just maybe, if I passed those 2 years mark and I didn't change, then everything would be okay. 4 years later, I am standing in my graduation gown, announcing to anyone who cares to listen that that young guy was 100% accurate. I changed. I mean, come on. I didn't come all the way from Africa to remain the same person that I was. However, he was wrong in the slight detail. I defined my own kind of change, and I didn't change for the worse, but for the better. And today, I am bringing that goal back home to my dad. Dear fellow conquerors, I want you to look down at your graduation cape. That cape you wear is a proof that you too changed, that you too are bringing back your goals to your families. You see, change isn't always a bad thing. It means that it is our evidence that we have become the better versions of ourselves. The diploma in our hands, dear conquerors, isn't just a fancy paper that we will throw on the employer's table during an interview. It is more. It is our proof that we have spent 4 years of our lives training to change situations and to turn setbacks into triumphs. That is why you took that FF course again, even though you knew it was so hard and you worked extra hard to pass it this time. You may not know that, but in that moment, you were learning perseverance. When you redid that film project that was rejected 6 to 7 times until it was accepted, you were learning and never give up attitude. And when you dragged yourself out of bed to come to lectures, even though you were coming as far as Malusa, like my wonderful friend here, Rosita, who is graduating, you were developing grit. So, fellow conquerors, you are not just living with a certificate after 4 years. You are living with every mechanism that would allow us to withstand those curveballs that life is throwing at us. So, when that well-meaning adult comes to you and asks you, hey, are you ready for the real world out there? I want you to smile, look in their eyes and say, I have been on a 4-year-long training for it. Congratulations, dear graduating class of 2022. And I wouldn't like to end my speech without recognizing people without whom I wouldn't have been writing this success stories today. To God first, without whom nothing would have been made possible, I say thank you. To my family, my dad and my mom and my siblings, thank you for your motivation, your support and encouragement. To my twin sister, Divine, Lucia, I mean, what in the world would I have done if I wasn't born a twin? Thank you so much that I don't just have shoulders to lean on, but a forever body to navigate life with. To my lovely lecturers, Dr. Aisha Atai, Dr. Davita, my lovely lecturer, Mrs. Elnes Nasiki, that came all the way to grace my ceremony today, and to many others that I can't mention because of time. Thank you for being my academic backbone. And to my NCF church, my wonderful family, you are truly a God-given miracle for miracle, pun intended. Thank you so much. And finally, before I leave, to my fellow conquerors, hey, you got this. Relax. This
chapter of our lives may be ended, but the next one is just about to begin. Nobody starts it all having it all figured out. That is why it is a blank page. So do not be in a hurry to finish the next one. Come on, you just opened it. Enjoy every process. Celebrate every little win. And I want to leave you with the same words my father left me. There are golds everywhere, and those who persevere will find them. Go persevere and find it. Dear graduating class of 2022, see you at the top. Thank you, Miracle. Ve eşit ortalama ile fakülte ikincilerimiz olan mezunlarımızı sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla Halk İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunumuz Rosita Çinverdu-Nvadike ve Görsel İletişim Tasarım Bölümü mezunumuz Aslan Demirci. And now I'd like to call shared ranking graduates on stage. Distinguished academics, dear guests, and beloved graduates, please put your hands together for Rosita Chiwendu-Watike of the Department of Public Relations and Advertising and Aslan Yıkıcı of the Department of Visual Communication Design. Evet, değerli mezunlarımızı az sonra diplomalarını takdim etmek üzere sahnede bekletiyoruz. Ve Türkçe programlarımızdan mezunlarımız adına konuşmalarını gerçekleştirmek üzere fakülte ikincilerimizden Aslan Yıkıcı'yı kürsüye davet ediyoruz. We'll ask our esteemed graduates to wait here on stage with us to receive their diplomas shortly, but first, Aslan Yıkıcı, one of our joint second ranking graduate, will now deliver her speech on behalf of our graduates from our Turkish medium programs. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler ve sevgili arkadaşlarım. 2021-2022 Bahar Dönemi Mezuniyet Törenimize hepiniz hoş geldiniz. Konuşmama öncelikle aileme teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hayatım boyunca attığım her adımda bana hep destek olan annem Didem Yıkıcı ve babam Mesut Yıkıcı'ya çok teşekkür ederim. Her zaman yanımda olduğunuzu bilmek bana çok büyük güç kattı ve bu yolda emin adımlarla ilerlememi sağladı. 4 yıl önce başlayan üniversite hayatımız bugün son buluyor. Bugün benimle birlikte mezun olmayı başaran tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 4 yıllık bir serüvenin sonuna geldik. Mezuniyet sevincini yaşarken her birimiz yeni başlangıçlara yol alıyoruz. 4 yıllık eğitim, öğretim süreci kapsamında bizlere hep destek olan dekan yardımcımız Doçent Doktor Ayhan Dolunay Hocam, Görsel İletişim Tasarım Bölüm Başkanımız Yardımcı Doçent Doktor Savaş Güngör Hocam başta olmak üzere danışmanım Fuat Hocam, Bahar Hocam ve tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bizler için aydınlattığınız bu yolda emin adımlarla yürüyeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. İletişim Fakültesi bünyesinde Görsel İletişim Tasarımı bölümünde öğrenim görmek, hem iletişim bilim yönünü geliştirmiş, hem de tasarım ve sanat alanlarında da gelişmeme imkan sağlamıştır. 4 yıllık eğitim öğretim süresi boyunca kültür, sanat, tasarım, medya, gazetecilik ve sinema dahil olmak üzere iletişimin tüm alanlarında söyleşiler, paneller, teknik geziler gibi etkinliklere katıldık. Bu etkinlikler kapsamında birçok iletişim bilimi öncüsünü yakından tanıma ve aynı zamanda bu nitelikli etkinlikler çerçevesinde alandan profesyonel kişilerin tecrübelerini dinleme fırsatı bulduk. Değerli yakın duvaresi ve değerli misafirler, bu mutlu ve gururlu günümüzde yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili arkadaşlarım, mezuniyetimiz kutlu olsun. Evet, değerli mezunumuza konuşmaları için teşekkür ediyor ve diplomasını takdim almak üzere sahnede bekletiyoruz. Alkışlarınızla fakülte üçüncümüz, radyo, televizyon ve sinema bölümü mezunumuz Hüseyin Erçelik. Please put your hands together for our faculty ranking graduate from the Department of Radio, Television and Cinema, Hüseyin Erçelik. Ve dereceye giren mezunlarımıza madalyalarını ve diplomalarını takdim etmek üzere Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Kurt'u sahneye davet ediyoruz. We would like to invite our Vice Rector, Professor Dr. Mustafa Kurt, back on the stage to deliver the diplomas to our first class honors students.
Evet, alkışlar dereceye giren öğrencilerimizin rektör yardımcımız tarafından madalyaları takdim ediliyor. Evet, madalyaların hemen ardından diplomaları da takdim ediliyor. Our first challenge students are receiving their diplomas from our vice rector. Evet. Rektör yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve öğrencilerimiz sahnede kalıyor. Evet. Bir demek yerinde olacak ki her üniversitenin bir hikayesi vardır. Ama bizimkisi bir başka. İlhamı, hayal gücümüzden alır, bile bile yoğurur, zirveye taşırız. It's worthwhile to reiterate that every university has a story. However, ours is born with a difference. We reach new heights, taking inspiration from our imagination and kneading it with science. Please give it up once again for the nearest university graduates of Faculty of Communication. Ve güçlü alkışlar bir kez daha Yakın Üniversitesi İletişim Fakültemizin yeni mezunları için gelsin. Mezunlarımıza diplomalarını takdim etmek üzere Dekan Yardımcımız Sayın Doçent Doktor Ayhan Doğu Bey'i sahneye davet ediyor. We would like to invite our Vice Dean, Associate Professor Ayhan Dolunay back on the stage to hand our graduates their diplomas. Ve diplomalarını almak üzere Halk İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunumuz Ali Çetin. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunumuz Diyar Temiz. Our graduates from Public Relations and Publicity, Ali Çetin, and Radio, Television, Cinema graduate Diyar Deniz is on stage receiving their diplomas. Sayın Dekan Yardımcımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Thank our Vice Dean. We would like to invite the head and lecturers of the Visual Communication Design Department on the stage to deliver the diplomas to our graduates. Mezunlarımıza diplomalarını takdim etmek üzere Görsel İletişim Tasarım Bölümü Başkanımız ve bölüm öğretim üyelerimizi sahneye davet ediyoruz. Batıkan Mengü. Ahmet Sümeyke.
Ayşe Konaklı. Evet, sayın hocalarımıza da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mezunlarımıza diplomalarını takdim etmek üzere Halk İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkan Vekilimiz ve bölüm öğretim üyelerimizi sahneye davet ediyoruz. We would like to invite the acting head and lecturers of the Department of Public Relations and Publicity on the stage to deliver the diplomas of our graduates. Department of Public Relations and Publicity graduates. Anıl Çağlar. Görkem Okur. Mert Ertek. Kwasi Imbabazi. Akinsami Oliwashei Michael. Evet, hocalarımıza da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve mezunlarımıza diplomalarını takdim etmek üzere Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanımız ve bölüm öğretim üyelerimizi sahneye davet ediyoruz. We would like to invite the head and lecturers of the Radio, Television and Cinema Department on the stage to deliver the diplomas to our graduates. Salonu birazcık canlandıralım mı maestro? Sayın Arif Hocam, birazcık canlandıralım mı diyorum sahneyi? Evet, birazcık güçlü alkışlarla verelim şu diplomaları. Ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunlarımız Muhammed Atlıger, Yavrum Aşık, Suat Suiçmez, Filiz Sınıcı, Pelin Öksüz ve Hüseyin Gürkul.
Evet, sayın hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz ve yerlerine alıyoruz kendilerini. Mezunlarımıza teknik provaları takip etmek üzere film yapımcılığı ve yayıncılık bölüm başkanımız, bölüm koordinatörümüz ve bölüm öğretim üyelerimizi sahneye davet ediyoruz. We would like to invite the guests and lecturers who will help with filming and broadcasting on stage. Department of Filmmaking and Broadcasting graduates, Ahmet Ahmet. Rusya Untitled Chapter. Omar Muhammed Azuri. David Checker. Last but not least, of course, wow. Evet, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz ve alkışlarla yerlerine uğurluyoruz. Ve mezunlarımıza yine diplomalarını takdim etmek üzere gazetecilik bölüm başkanımız ve bölüm öğretim üyelerimizi sahneye davet ediyoruz efendim. We would like to invite the head and lecturers of the Department of Journalism on the stage to deliver diplomas to our graduates. Ve gazetecilik bölümü mezunumuz Bahar Dönemi sahneye davet ediyoruz.
ediyoruz Galatasaray'a yeniden buyuruyoruz. Ve sanırım şu an en fazla mezun verdiğimiz bölüme geldi sıra. Mezunlarımıza diplomalarını takdim etmek üzere saç bakımı ve güzellik hizmetleri bölüm koordinatörümüz ve bölüm öğretim üyelerimizi sahneye davet ediyoruz. Ve işte mezunlarımız geliyor. Aleyna Düşünür, Arzu Söyleroğlu, Beyza Gencer, Buket Kansu, Dilan Amca, Doğa Canselen, Duygu Koçoğlu, Duygu Şahan, Eda Ak, Ezgi Tugay, Pelin Vatan, Dujiyan Çiftçi, Saime Sena Atalay, Haydar Saydan Mumcu, Yasmin Koruz ve Polen Ateş. Evet, hocalarımıza da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Alkışlarla yerlerine alıyoruz. Alkışlarınızı susmasın efendim. Bu gurur sizin gururunuz. Ve artık mezun sınıfıyla ayrılık bir geleceğe doğru koşuşun ilk adımlarında sıra.
Değerli mezunlarımızı aydınlık geleceklerine doğru uğurlayacağımız anlar için Kemal seremonisine geçiyoruz ve Before wishing our last farewell to our graduates and sending them on their new journeys, it's now time for that very symbolic moment of the capturing ceremony. So without further ado, let's begin the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alkışlarımız susmasın, bir dolu ailemizin alalım. Müziğimiz devam etsin, alkışlarımız susmasın. Buyurun, buyurun. Yolumuz açık olsun gençler.